Aşkın söyletir beni, her dem dinletir beni. Sızlatır kul Ahmet'i, sensin beni mest eden. 9 Mart 1956 Cuma günü Bursa'nın Kemalpaşa ilçesinde dünyaya gelmişim. Efendim doğduktan 6 ay sonra, yani Eylül ayında gözlerimiz bir nazar vesilesiyle bizden alınmıştır. Hikmet gereği. Bundan sonraki hayat dilimlerimde Allah'tan başka hiçbir varlığa güvenmemek, dayanmamak gereğini öğretti Allahu Teala bana. Bana bunları yaşatarak öğretti Rabbim Allah. Gaziantep Köylüler Okulu'na gittim. Geç gönderildim biraz, epey bir. Ben de ilime aşığım. Ne yapayım şimdi? Kaval ve armonika çaldım oradaki hocalara. Bunlar dediler ki hemen dediler biz seni piyanoya alalım dediler. Başladık. Bizim zamanımızda öğretmen okulları, eğitim enstitüleri vardı. Her yerde vardı, Gaziantep'te de vardı. Musiki çalışmaları yaparken o komşu okullardan gelenler olurdu. Bize ya abi bana şu şarkıyı çalsana veya işte bize de öğretir misin tarzlarında şeyler yapılınca biz de dedik ki bize istediğimiz kitapları okursanız biz de size bunu yaparız dedik. Fizik kitaplarının arasında buldum kendimi. Onların hepsini okuduk. Lakin tatmin olmadım. Sonra iş hayatına başladım, profileye. 2,5 sene rahmetli Esat Coşan Efendi ile hadis dersi çalıştık. Sonra TGRT'de Orhan Karmış Efendi vardı. Her gün 9'da 1 saat tefsir dersi verirdi. Ben Orhan Karmış'ı kendim görmedim. Zaten yanında da olsam yine göremeyecektim. Ama onun o 2 senelik tefsir dersini hiç aksatmadan takip ettim. Onun talebesiyim. Sonra Risale-i Nur gibi, işte Piri Reis gibi, Farabi, Harezmi gibi, Marifetname gibi eserleri 15 sene onların üzerinde çalıştım. Dünyaya geldiğimizden musalla taşına yatıncaya kadar talebeliğe devam edeceğiz. Yani hep talep eden olacağız. Lakin görmemek hakikaten çocuklar çok zor bir şey. Yani Allah sizlere ve bütün insanlara böyle bir imtihan nasip etmesin. O kadar zor ki başta en yakınlarınız olmak üzere sömürülen, maddeten ve manen kullanılan bir kişi durumuna düşüyorsunuz. Eğer etrafınızdaki kişiler dürüst değillerse. İşte bizler biraz daha geç öğreniyoruz hayatı. Sizin gibi olamayabiliyoruz yani. Dedim ki oğlum Ahmet dedim, sen dedim toprağın altına gidersen bu hesabı veremezsin dedim kendi kendime. Tabii aslında konuşan, konuşturan hepsi o. Yani aslında ondan başka bir varlık yok zaten. Önce bunu teyit edelim de. Dedim ya Rabbi, bundan sonra tabii sen her şeyi biliyorsun. Lakin ben bundan sonra hiçbir şey içime atmayacağım dedim. O gün bugün buna devam ediyorum. Şu an sizlerle konuşurken bile aslında onunla konuşuyorum yani. Deftere amalime yazdırıyorum bütün sıkıntılarımı, içimden geçenleri. Zaten Allah biliyor ama oraya da yazılsın kardeşim. Zaten orada defter-i amel geçerli değil mi? Orada asıl geçer o olduğuna göre. Rabbim bana benim doktorum oldu. Psikoloğum oldu. Psikiyatrim oldu Allah Celle ve Ala. Manayla tedavi edilir. Başka türlü tedavisi olmaz onun. Ha biz de depresyona girmiyor muyuz? Giriyoruz ama elhamdülillah bizimki bir tünele girip çıkmak gibi oluyor. Tüneller biraz bazen uzun olsa da. Sızlatır kul Ahmet'i, odur beni mest eden.